Herkese merhaba. Ben Doktor Elif Kaya, İstanbul Aydın Üniversitesi Çin Araştırmaları Merkezi Müdürü ve Global Politik İktisat uzmanıyım. Bugün sizlerle her yönüyle ezber bozan, küresel dengeleri alt üst eden devasa bir ekonomik yapıyı yani Çin modelini konuşacağız. Bu videoda Çin'in sıradan bir montaj üssünden küresel bir teknoloji devine nasıl dönüştüğünü, arkasındaki o gizli felsefeyi, yol açtığı küresel çip ve robot savaşlarını ve en önemlisi bu devasa üretim çarkının biz sıradan insanların cüzdanını ve hayatını nasıl etkilediğini ve en güncel verilerle bunları masaya yatıracağız. Hazırsanız başlayalım. Elinizden düşürmediğiniz telefondaki çip, sabah giydiğiniz tişört, market rafındaki onlarca ucuz ürün, bunların büyük bir çoğunluğunun arkasında tek bir ortak nokta var: Çin. Peki bu nasıl oldu? Bir zamanlar dünyanın en yoksul ülkelerinden biri olan bu ülke nasıl dünyanın fabrikasına dönüştü? Bu üretim makinesi milyarlarca insanın hayatını nasıl şekillendirdi? Ve en can alıcı soru, biz sıradan insanlar bu süreçten ne kazandık? Bugünkü ekonomik başarıyı ve kurulan devasa modeli tam olarak anlamak için 1978 öncesindeki genel tabloyu bilmek gerekiyor. 1976 yılında Mao Zedong dönemi sona erdiğinde Çin 930 milyon nüfusa sahip ancak kişi başı milli geliri yaklaşık $180 seviyesinde bir ülkeydi. Peki Mao Zedong kimdir ve bu dönüşüm nasıl başladı? En basit haliyle anlatalım. Mao 1949 yılında Çin Halk Cumhuriyeti'ni kuran, gerçekleştirdiği büyük köylü devrimiyle tüm dünyada yankı uyandırmış tarihi bir liderdir. Ne bir kral ne de sıradan bir bakandı o. Çin'in hem ideolojik hem de siyasi olarak tepesindeki isimdi. Yani ülkenin devlet başkanıydı. Onun döneminde Çin dış dünyaya kapalı, tamamen kendi kaynaklarına dayanan ve devlet eliyle yönetilen çok katı bir sosyalist sistem uyguluyordu. İşte bu yüzden Mao'dan sonra gelecek olan ekonomik reformların büyüklüğünü anlamak için önce onun kurduğu devrimci ve içe dönük temeli bilmek gerekiyor. Nüfusun büyük çoğunluğu kırsal kesimde kısıtlı imkanlarla yaşıyor, üniversiteler ve fabrikalar mevcut kapasitelerinin oldukça altında işliyordu. Bu durumun temel sebebi o dönem uygulanan katı kolektif çiftçilik ve sanayi modellerinin üretim motivasyonunu ve verimliliğini yeterince destekleyememesiydi. Ekonomik işleyişin halkın ihtiyaçlarına tam anlamıyla yanıt verememesi, ülkeyi köklü bir yeniden yapılanma sürecine itti. İşte tam bu stratejik dönüm noktasında Çin'i modern dünyaya entegre edecek olan Deng Xiaoping sahneye çıktı. Deng'in Mao'dan farkı neydi? Deng Xiaoping, Mao'dan sonra Çin'in liderliğini üstlenen ve ülkeyi ideolojik katılık yerine pragmatik hamlelerle modern bir ekonomik güce dönüştüren mimardır. Bugün bahsettiğimiz Çin pragmatizminin arkasında Deng Xiaoping var. Çin siyasi yapısında Deng Xiaoping'in resmi olarak hiçbir zaman kağıt üzerinde devlet başkanı veya Komünist Parti genel sekreteri gibi üst resmi ünvanlar taşımadığı, ancak Çin Komünist Partisi Merkezi Askeri Komisyon Başkanı pozisyonuyla ve partinin en kıdemli lideri olarak ülkenin fiili ve mutlak tek siyasi lideri olarak sahneye çıktığını biliyoruz. Siyasi tarihte bu yüzden kendisine resmi olarak Çin'in en kıdemli lideri, Paramount Leader denir. Bu ünvanı neden aldığı 1978'de başlattığı reformların ardında gizlidir. Reformlar ve dışa açılma süreci Çin için bir dönüm noktası olmuştur. Ama bunu bir anda her şeyi değiştiren bir şok olarak düşünmek doğru olmaz. Tam tersine kademeli bir geçiş söz konusudur. Deng'in bunu iyi ifade eden iki meşhur sözü vardır. Birincisi, fareyi yakaladığı sürece kedinin siyah mı beyaz mı olduğu fark etmez. Yani ideolojiden önce sonuç gelir. Çin pragmatizminin arkasında bu vardır. İkincisi, reformların tüm ruhunu özetleyen şu cümlesidir: taşları hissederek nehri geç. Yani körü körüne bir şok doktrin yok. Adım adım dene, sonucu gör, işe yaramıyorsa geri çekil, yarayanı büyüt. Peki neydi bu sihirli reformlar? Aslında her şey ekonomiyi dış dünyaya açmak, yabancı sermayeyi ülkeye çekmek ve özel girişime kısmen de olsa izin vermekle başladı. Devlet her şeyi tek merkezden planlamayı bıraktı. Piyasa kurallarının ekonomiye girmesine yol açtı ve Batı'nın gelişmekte olan ülkelere biçtiği pasif rolü, neydi bu rol?
Neyi ucuza üretiyorsan onu üret ve yüksek teknolojiyi bize bırak, bizden satın al. Çin tarafından baştan bu süreç reddedildi ve kendine özgü planlı ancak esnek bir model uygulandı. İlk adım tarım alanında geldi. Sözleşmeli aile sorumluluk sistemi ile çiftçilere şu söylendi: devlete olan kotanı doldur, kalanı sen sat. Bu basit değişiklik inanılmaz bir etki yarattı. İnsanlar kendi adlarına üretiyordu artık. Tarım verimliliği fırladı, gıda sorunu çözüldü, halk nefes aldı. Bu başarı denge, sanayi ve ticarette de benzer adımlar atmak için güven verdi. 1980 yılında Deng tarihi bir adım attı ve özel ekonomik bölgeler oluşturdu. Ülkenin her yerinde değil, önce 4 bölgede: Shenzhen, Zhuhai, Shantou ve Xiamen. Nedir bu özel ekonomik bölge ve özelliği nedir? Burası ülkenin geri kalanındaki katı komünist sosyalist yasaların esnetildiği, adeta laboratuvar gibi korunan özel alanlardır. Bu bölgelerin temel özelliği yabancı şirketlere vergi muafiyeti sağlamaları, gümrük kolaylıkları sunması ve ucuz iş gücüyle devasa fabrikaların kurulmasına izin vermesidir. Yani Çin kapitalizmini tüm ülkeye yaymadan önce kontrol edilebilir küçük coğrafyalarda test etmeleridir. Bu bölgeler neden seçildi kısmına geldiğimizde hem Hong Kong ve Macao'ya yakındılar hem de Pekin'den uzaktaydılar. Yani taşları hissederek nehri geç mantığının somutlaşmış hali. Eğer bir şeyler ters giderse merkez fazla etkilenmesin, o köşelerde denemeler yapılsındı ve küresel şirketlere verilen mesaj da şuydu: gelin fabrikalar kurun, üretin, dünyaya satın. Shenzhen'in hikayesi neredeyse efsane gibi anılır ama rakamlarla desteklenir. 1980'de Shenzhen'in gayri safi milli hasılası 0,3 milyar renminbiydi. 2023'te bu rakam 3,46 trilyon renminbiye ulaştı. 3,46 trilyon renminbi. 11.500 kat büyüme. İnsanlık tarihinde bir şehrin bu kadar hızlı büyümesinin başka bir örneği yok. 1979'daki küçük balıkçı köyü bugün elektronik, cep telefonu, drone üretiminde dünya üretiminin %90'ını karşılayan küresel bir teknoloji üssüne dönüştü. Ve dünyanın fabrikası unvanının tarihi de ilginçtir. Bu unvan ilk kez 19. yüzyılda İngiltere için kullanılmıştır. 1830'da küresel imalatın %40'ını tek başına İngiltere yapıyordu. Şimdi o taç Çin'in başında. 2001 yılında Dünya Ticaret Örgütü'ne üye olmasıyla beraber küresel imalattaki payı o yıl %7,4'ten 2011 yılında %20,6'ya çıktı. En kritik sıçrama ise 2003-2007 yılları arasında geldi. Bu 5 yılda yıllık ortalama %17'lik büyüme gerçekleşti. Çin'i dünyanın fabrikası yapan şeyin yalnızca ucuz iş gücü olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Eğer yalnızca ucuz emek yeterli olsaydı üretim çoktan Hindistan'a ya da Vietnam'a kayardı. Çin'in asıl büyük sırrı endüstriyel kümelenmeyi ve entegre üretim ekosistemini kurabilmiş olmasıdır. Yani fabrikalar birbirinden kopuk işletmeler olarak değil, tek bir büyük üretim organizmasının parçaları gibi çalışır. Çin'de bir şehir tamamen otomotiv parçalarına odaklanırken bir diğeri tekstilde uzmanlaşır. Bir başkası ise yalnızca elektronik bileşenler üretir. İhtiyacınız olan her yan sanayi ürünü tam yanı başınızda olduğu için bu uzmanlaşma firmalara muazzam bir lojistik ve maliyet avantajı sağlar. Buna devletin altyapı yatırımlarını da ekliyorsunuz. Limanlar, otoyollar, hızlı tren ağları, enerji şebekeleri. 1988-1998 arasında yalnızca kasaba ve köy işletmeleri yaklaşık 100 milyon kişiye iş açtı ve kırsal kesimin ortalama geliri 12 kat arttı. Çin ayrıca kazandığı sermayeyi sadece fabrikalara değil, insana da yatırdı. Mühendisler yetiştirdi, inovasyon ortamı kurdu. Ucuz replika markasından dünyayla kafa kafaya yarışan teknoloji devlerine geçiş böyle sağlandı. Bugün Çin'in imalat ihracatı küresel toplamın 1/5'inden fazlasını oluşturuyor. En yakın takipçisi olan ABD ile Almanya'yı neredeyse 3'e katlıyor. Bu başarı Dünya Bankası'nın verilerine göre 1978'deki %1,7'lik paydan başlayan tarihi bir yolculuğun zirvesidir. Deng Xiaoping'in reformlarla attığı en kritik psikolojik adım şuydu: zenginleşmek artık suç değil,
tam tersine teşvik ediliyordu. Bu söylem eşi görülmemiş bir enerji patlamasına yol açtı. Herkes üretmek, para kazanmak için harekete geçti. Peki Çin bunu başarmak için tam olarak ne yaptı? Devlet kırsal bölgelerde tarım arazilerini canlandırdı, köylere devasa yollar, elektrik ve internet hatları götürdü. Yoksulluk alifikasyonu denilen programlarla her yoksul aileye özel hedefler konuldu. İş imkanları sağlandı, mikro krediler verildi ve sanayi kentlerine göç eden işçilerin paraları köydeki ailelerine düzenli olarak aktarıldı. Hızlı büyümenin doğal bir sonucu olarak bölgeler arası eşitsizlikler de oluştu elbette. Ama yaratılan devasa ekonomik büyüklük ülkenin genel yaşam standartlarını ve satın alma gücünü yukarı taşıdı. Şimdi bu sürecin insanlık tarihine geçen boyutuna gelelim. 1980 yılında 800 milyona yakın insan yoksulluk sınırının altındaydı. 2020 yılına gelindiğinde Çin mutlak yoksulluğu resmen sıfırladığını ilan etti. Bu rakamı biraz sindirelim. 800 milyon insan. Avrupa'nın toplam nüfusunun neredeyse 2 katı. 40 yılda yoksulluk sınırının üzerine çıkarıldı. Dünya ekonomi tarihinde buna benzer başka bir kitlesel refah artışı örneği bulunmuyor. Her büyük ekonomik atılımın arkasında toplumsal mekanizmalar ve büyük bir çalışma disiplini yer alıyor. Çin'deki iş gücü hareketliliğini yöneten Hakua sistemi 1958'den bu yana her vatandaşı doğduğu yere göre kırsal veya kentsel olarak kayıt altına almaktadır. Kırsal Hakua'ya sahip milyonlarca vatandaş endüstrinin hızla büyüdüğü sanayi kentlerine göç ederek buralardaki yoğun iş gücü ihtiyacını başarıyla karşıladı ve üretimin sürekliliğini sağladı. Bu sistem bir yandan sanayi merkezlerinin ihtiyaç duyduğu istikrarlı iş gücü havuzunu dinamik tutarken bir yandan da büyük şehirlerin kontrolsüz büyümesini engelleyen düzenleyici bir rol oynadı. Günümüzde bu sistem halkın refahını ve sosyal imkanlara erişimini daha da artıracak şekilde devlet eliyle kademeli olarak modernize edilmektedir. Benzer şekilde Çin'in teknoloji ve inovasyon yarışında dünya devlerini yakalamasını sağlayan itici güçlerden biri de 996 olarak bilinen yoğun çalışma disiplini oldu. Sabah 9'dan gece 9'a haftada 6 gün. Yani haftada toplam 72 saat çalışma. Çin İş Kanunu kağıt üzerinde bu süreleri sınırlandırsa da özellikle dinamik teknoloji şirketlerinde bu sistem uzun süre bir adanmışlık ve hızlı gelişim fırsatı olarak görüldü. Zamanla ekonomik büyümenin toplum genelinde bir refah artışı yaratmasıyla birlikte sistemde doğal bir olgunlaşma evresine girdi. Çin Yüksek Mahkemeleri 2021 yılında bu aşırı çalışma düzeninin yasal sınırları aşmaması gerektiğini hükmederek çalışan haklarını koruyan adımlar attı. Çin modeli ideolojik olarak nereye oturuyor? Hem kapitalist hem sosyalist ya da daha doğru ifadeyle ikisi de değil. Halkın refahını önceleyen ancak kapitalist üretim biçimini ekonomisine entegre etmiş bir ülke Çin. Ağır sanayi, enerji, bankacılık gibi stratejik sektörler büyük ölçüde devletin elinde. Bugün Fortune Global 500 listesinde yer alan 130'dan fazla Çin şirketinin yaklaşık 100'ü doğrudan devlet teşebbüsü. Ama aynı zamanda Alibaba, Tencent, Huawei gibi milyar dolarlık özel devler de var. Devlet bu şirketlere hem ortak hem rakip hem de düzenleyici. Deng'in adını koyduğu şekliyle sosyalist piyasa ekonomisi. İdeoloji değil, pragmatizm. Taşları hissederek nehri geç mantığının kurumsal ifadesi. Devletin yönlendirici gücü ile özel sektörün inovasyon yeteneği birleştiğinde ortaya devasa bir kalkınma ivmesi çıktı. 2008 krizinden sonra devletin altyapı hamlesi de bu anlayışın ürünü. O dönemde dünya çimentosunun 1/3'ü Çin'de üretildi ve ülkenin ulaşım altyapısı baştan aşağı yenilendi. Bu ayrıca neoliberal düzenle sistemin dışına itilen devletin rolünün yeniden tartışıldığı bir dönemi de gündeme getirdi. Şimdi belki en az konuşulan ama en çarpıcı boyuta gelelim. Çin modeli. Çin modeli yalnızca Çin'in değil, tüm dünyanın cüzdanını etkiledi. Akademik çalışmalar bu konuda son derece net. Harevel ve Sager'in 2019 yılında yaptığı araştırmaya göre Çin'in ithalatındaki her %1'lik artış ABD tüketici fiyatlarında yaklaşık %1.9'luk bir düşüş yaratıyor. Yani Çin etkisi neredeyse kendisinin 2 katı kadar fiyatları ucuzlatıyor. İtalya'da yapılan benzer çalışmalarda Çin'in yıllık enflasyonu doğrudan dizginlediğini gösteriyor. Peki bu ucuzluktan en çok kim faydalandı? Lüks tüketim yapan zenginler mi? Hayır. Biz yani orta ve alt gelir grubu. Çin'in en çok ihraç ettiği ürünler arasında tekstil, ev elektroniği, mutfak eşyası, oyuncak yer alıyor. Bunlar düşük gelirli ailelerin bütçesinde en büyük payı tutan kalemler ve bu ürünler artık erişilebilir oldu ve sıradan insanın tüketici refahı gözle görülür biçimde arttı. Bir de şu var.
Çin küresel pazara girmeden önce batılı büyük markalar fiyatı keyiflerince belirleyebiliyorlardı. Çin girince bu tekeller fiyat kırmak zorunda kaldı. Yani Çin kapitalizmin o çok övdüğü ama aslında tekellere boğduğu tam rekabet piyasasını ironik biçimde kendi sistemiyle dünyaya dayattı. Temu ve benzeri platformlar ise bu devrimi son noktasına taşıdı. Fabrikadan kapınıza, aracısız. Peki Türkiye bu ucuzluktan ne kadar faydalandı? Gelişmiş ülkelerdeki gibi net fiyat düşüşlerini aynı büyüklükte hissedemedik. Kur geçişkenliği, yüksek vergiler, lojistik maliyetler bu etkiyi törpüledi. Ama tüm bunlara rağmen ürün çeşitliliği arttı, yerel piyasada rekabet kızıştı ve Türk tüketicisi aradığı ürüne daha kolay erişir hale geldi. İlk yıllarda Çin'in en büyük silahı ucuz iş gücüydü. Çin'in rekabet avantajını sağlayan o meşhur ucuz iş gücü avantajı hızla erimeye başladı. Peki bu erimenin arkasında ne var? Çin halkı zenginleşiyor, yaşam standartları yükseliyor ve doğal olarak işçi ücretleri artıyor. Saatlik işçilik maliyeti 2000 yılında 0,75 dolardan bugün yani 2026 yılında 7,20 doların üzerine fırlamış durumda. En yakın alternatiflerden biri olan Vietnam'da saatlik maliyet 3,20 dolar civarında. Yani Çin'de üretim yapmak şu an Vietnam'a kıyasla 2 katından daha pahalı hale geldi. Bu değişim küresel üretim hatlarında yaşanıyor. Maliyet artışı yüzünden bazı dev şirketler fabrikalarını Çin'den Güneydoğu Asya ülkelerine kaydırmaya başladı bile. Ama Çin bu maliyet krizine karşı cevabını çoktan hazırladı. Robot devrimi. Bakın çok değil birkaç yıl önce 2022'de Çin'in robot yoğunluğu ilk kez ABD'yi geride bırakmıştı. Bugün itibariyle Çin her 10.000 imalat işçisine düşen yaklaşık 470 robotla bu alanda küresel bir lider oldu. Dahası şu an dünyada fabrikalara kurulan her 10 endüstriyel robottan neredeyse 6'sını tek başına Çin devreye alıyor. Yani Çin yükselen işçi maliyetleri sorununa da yine o meşhur ifadesiyle taşları hissederek yanıt veriyor. Düşük verimli emeğin yerini yapay zeka, tam otomasyon ve ileri üretim teknikleri alıyor. Şunu da vurgulamakta fayda var. Başlangıçta Çin'in ekonomik büyümesi ucuz emeğe dayanıyordu, evet. Ancak asıl kalkınma süreci beşeri sermayeye yapılan devasa yatırımlarla mümkün oldu. Bugün Çin'de her yıl mezun olan 11 milyonu aşkın üniversite öğrencisinin büyük çoğunluğu fen ve mühendislik alanlarından çıkıyor. Huawei, BYD, DJI gibi devler bu büyük dönüşümün en somut sembolleri. Çin artık sadece montaj yapmıyor, tasarlıyor, patent alıyor ve ileri teknoloji ihraç ediyor. Yüksek teknolojideki küresel tablo gerçekten çarpıcı. Çin bugün dünya güneş paneli üretiminin %80'inden fazlasını, lityum batarya kapasitesinin %80'ini ve kritik mineraller ve nadir toprak elementleri işleme operasyonlarının %90'ına yakınını tek başına kontrol ediyor. Küresel çip savaşları tam da bu yüzden bu kadar kritik bir cephe haline geldi. ABD'nin teknolojik tekeline karşı Çin bu alandaki boşlukları da hızla doldurmaya çalışıyor. Piyasada bu teknolojik çeşitlilik arttıkça yüksek teknolojili cihazlar tüm dünya halkları için bir lüks olmaktan çıkıp erişilebilir hale geldi. Önce üretim dünyasından haberlerle başlayalım. Projeksiyonlar 2030 yılına gelindiğinde Çin'in küresel imalat payının %35'e kadar çıkabileceğini söylüyor. Ama bu zirvenin ardından yavaş bir düşüş dalgası başlayacak. Çünkü ucuz ve düşük katma değerli üretimde pazar kaybetmeleri artık kaçınılmaz. Yakın döneme kadar bu basit imalatın %80'i Çin'in elindeydi. 2030'da bu oran %55'e gerileyecek. Açılan bu devasa boşluğu ise Vietnam, Hindistan ve Meksika gibi yükselen aktörler dolduracak. Ama asıl büyük hikaye yüksek teknolojide yazılıyor. Çin, yüksek teknoloji alanında küresel pazar payında %60 barajını zaten geride bıraktı. Projeksiyonlara göre 2035 yılına gelindiğinde Çin'in sadece yüksek teknoloji ihracatı tek başına 3 milyon dolara ulaşabilir. Güneş panelleri, bataryalar, elektrikli araçlar ve yapay zeka donanımları. Çin bu kritik alanlarda 2030'a kadar %70 ila 85 civarında devasa bir hakimiyet payı tutacağı öngörülüyor. Tabii bu dönüşümün ciddi bir de istihdam faturası var. Fabrikalardaki hızlı otomasyon nedeniyle 2030'a kadar yaklaşık 200 milyon imalat işi risk altında kalacak. Evet, aynı dönemde yeni teknoloji alanlarında 50 milyon yeni istihdam yaratılması bekleniyor. Ama aradaki net kayıp yine de çok büyük. Fakat Çin'in kapıdaki demografik krizi, yani nüfusun hızla yaşlanıyor olması düşünüldüğünde bu robotik dönüşüm onlar için bir tercih değil, üretimi sürdürebilmek adına tam bir zorunluluk. Ve madalyonun diğer yüzü, orta gelir tuzağı. Çin için bu en kritik sınav.
Çin'in kişi başı milli geliri 13 bin dolar sınırındayken ABD'de bu rakam 80 bin doların üzerinde. Dünya ekonomi tarihinde bugüne kadar bu tuzağı aşarak yüksek gelirli ülkeler ligine çıkabilmiş 13 ülke var. İşte önümüzdeki süreçte hep birlikte şu sorunun cevabını göreceğiz. Çin bu makası kapatıp tarihteki 14. ülke olmayı başarabilecek mi? Ez cümle, Çin'e ideolojik olarak nasıl bakarsanız bakın ekonomik bir gerçek var ki o da şu: bugün Çin olmasaydı hayatımız çok daha pahalı ve alternatiflerimiz çok daha az olurdu. Şu an cebimizdeki parayla alabildiğimiz birçok teknoloji ya da günlük ürünü muhtemelen sadece vitrinlerde izliyor olacaktık. Bu modelin sırrı ne bir şok doktrini ne de saf bir piyasa serbestisi. Sır, Deng Xiaoping'in o meşhur ifadesinde gizli. Taşları hissederek nehri geç. Yani küçük ölçekte dene, çalışanı büyüt, çalışmayanı bırak. 40 yılda 800 milyondan fazla insanı mutlak yoksulluktan kurtaran, küresel enflasyonu dizginleyen, %1.7'lik küresel imalat payını bugün %30'a yakın bir seviyeye taşıyan ve dünyanın tedarik zincirinin omurgasını oluşturan bu sistemi başka hangi kavramla açıklayabilirsiniz? Önünde ciddi meydan okumalar var, evet. Dünyanın fabrikası unvanı önümüzdeki birkaç yıl içinde zirve noktasına ulaşacak. Sonrasında ise yavaş ama yükselen bir katma değerle kabuk değiştirecek. Projeksiyonlar 2040'lara doğru Çin'in küresel üretim payının %28 ile 30 bandında dengeleneceğini söylüyor. Yani yine bir numara olacak ama artık dünyanın tek fabrikası olmayacak. Çünkü ucuz iş gücü artık robot, fabrika ise artık laboratuvar. Ve Çin bu büyük teknolojik geçişi de yine o sarsılmaz felsefesiyle taşları hissederek yönetiyor. Herkese merhaba. Ben Dr. Elif Kaya, İstanbul Aydın Üniversitesi Çin Araştırmaları Merkezi Müdürü ve Global Politik İktisat uzmanıyım. Bugün sizlerle her yönüyle ezber bozan, küresel dengeleri alt üst eden devasa bir ekonomik yapıyı yani Çin modelini konuşacağız.